Evet, iPhone 15'lerin ardından gözler iPhone 16'lara çevrildi. Bakın sıkı durun söylüyorum. Acaba iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max alanlar pişman mı olacaklar? Peki ya benim gibi iPhone 14 Pro Max alanlar ve ellerindeki Pro Max'leri satmayı düşünüp de iPhone 15 Pro Max alırım diye kafalarında plan yapanlar. Şu an Türkiye'de bu tarz düşünceler artık yine gittikçe çoğalmaya başladı. Peki en büyük soru, iPhone 16'ın özellikleri neler olacak? Gerçekten elimizdeki 14 Pro Max'lerimizi, 15 Pro Max'lerimizi satmaya değer mi? Yoksa iPhone 16'da Apple'ın her zamanki yaptığı gibi önümüze ısıtıp koyduğu yemeklerden biri mi olacak? Birazdan size tüm sızıntıları ve olasılıkların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Fakat size şöyle bir tüyo vereyim. Biliyorsunuz iPhone 15 Pro serisiyle gelen ısınma sorunları karşımıza çıkmıştı. iPhone 16'larda buna kesin bir çözüm bulmuş gibi gözüküyorlar. Detaylarını sizinle paylaşacağım. Onun dışında yeni gelen kamera özellikleri, özellikle ekran boyutları hakkında çok büyük gelişmeler var. Bakalım videonun sonunda 15 Pro Max'imle veya 14 Pro Max'imle devam mı edeceğim diyeceksiniz. Yoksa yeni gelen özellikler efsaneymiş, iPhone 16'yı bekleyip satın alacağım mı diyeceksiniz. Hadi o zaman daha fazla uzatmayalım. iPhone 16'nın beklenen özelliklerine hep beraber bakalım. Evet. Herkese merhabalar. Bak bugün yine en çok keyif alarak yaptığım videolardan birindeyim. Yeni çıkacak olan veya gelmekte olan amiral gemilerini incelemeye bayılıyorum. Zaten kanalımı takip edenler bilir. Bakın iPhone 6'dan gelen yepyeni sızıntılar var. Ben de sizi hiç bekletmeden direkt videosunu çekeyim dedim. Şimdi biliyorsunuz iPhone 15 çıktığında yine izdihamlar oluşmuştu. Çoğu kişi de iPhone 15 Pro veya Pro Max sahibi oldu. Fakat daha sonra baş gösteren biliyorsunuz ısınma sorunları, işte tasarım olarak dış yüzeylerde soyulma, çizilme gibi sıkıntılar gitgide çoğalmaya başlamıştı. Sonra direkt herkes aklına bir soru geliyor. Acaba iPhone 15'i es geçip iPhone 16 mı alsaydık? Yeni giren özellikleri 15 Pro Max'ten çok farklı mı olacak? Yoksa yine bildiğimiz aynı Apple serisinden birkaç özellik ekleyip devam mı edeceğiz? Bir tabii ki de. Onun dışında benim gibi iPhone 14 Pro Max'leri ellerinde tutup 15 serisini es geçip iPhone 16'yı bekleyen şu an günümüzde inanılmaz Apple kullanıcısı var. Her neyse dediğim gibi birazdan detaylara değineceğim. Yani var ya bayağı sızıntı var. Hatta şöyle söyleyeyim, düşük bir ihtimal de olsa belki iPhone 16 Ultra bile gelebilir. O zaman videoya geçmeden önce yine bugün günlerden kısaca Apple diyebilir miyiz? Şimdi hiç uzatmadan direkt konuya gireceğim. Hadi gelin o zaman iPhone 16'dan gelen yeni haberlere hep beraber bakalım. Şimdi ilk önce biliyorsunuz ki demin de bahsettiğim 15 Pro serilerinde gelen ısınma sorunları vardı. Peki iPhone 16'da bu sorunun olması için Apple ne gibi çözüm buldu veya bulmaya çalışıyor? Şimdi belirteceğim fakat size bir işlemcilerden bahsetmek istiyorum. Düz gelen yani giriş seviyesi gelecek olan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus da yine Apple'ın her zamanki yaptığı taktiklerden biri olacak. Yani 15 Pro serisinde kullanılan A17 Pro çipler iPhone 16'nın giriş seviyesinde bulunacak gibi gözüküyor. Fakat yine iPhone 16 Pro ve Pro Max'lerde tahmin edeceğiniz gibi A18 Pro çipler kullanılacak ve bununla beraber çok daha hızlı, çok daha stabil ve çok daha akıcı bir işlemciler iPhone 16 Pro serisine yerleşmiş olacak. Şimdi gelelim Apple'ın yine bir ezber bozan sızıntısına. Ekran boyutları. Biliyorsunuz ki iPhone 15 Pro 6.1 inçlik ekranla, iPhone 15 Pro Max ise 6.7 inçlik ekranla karşımıza çıkmıştı. Yani klasik bildiğimiz iPhone Pro ve iPhone Pro Max boyutlarında şu ana kadar görmüştük. Fakat bu büyü iPhone 16 Pro serisinde bozulabilir ve Apple bu telefonlarda ekran büyütme tasarımına gidebilir. Yani şunu demek istiyorum, iPhone 16 Pro'lar 6.1 inçlik yerine 6.3 inçlik, iPhone 16 Pro Max'ler ise 6.7 inç yerine 6.9 inçlik boyutlarla, daha doğrusu yeni boyutlarla karşımıza çıkabilir. Ayrıca ağırlıklara bakacak olursak iPhone 15 Pro 187 gram iken iPhone 16 Pro 194 gram gibi ağırlıkla karşımıza çıkabilir. Pro Max serisine gelecek olursak iPhone 15 Pro Max karşımıza 221 gramla çıkmıştı. iPhone 16 Pro Max ise 225 gramlık küçük boylamayla karşımıza çıkabilir. Düz iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta herhangi bir boyut değişikliğine gideceğini belirtmiyorlar, zaten ben de pek zannetmiyorum. Diyorum ya, ne oluyorsa şu Pro ve Pro Max serilerinde oluyor. Diğer geri kalan iPhone'lar ise dışlanmış gibi bir şey oluyor. Ayrıca bakın bu kez iPhone 16'nın kullandığı OLED panellerde hem gelişmiş parlaklık hem de azaltılmış güç tüketimi için microlens teknolojisini kullanabilir. Ve bu teknoloji sayesinde özellikle güç tüketim açısından daha verimli bir hale geleceğini söylüyor. Ekranda size de gösterdiğim Macrumors sayfası. Evet, şimdi gelelim kamera konusuna. Ünlü teknoloji analisti Jeff Bu'ya göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max 0.5x modunda çekim yaparken daha ayrıntılı, daha yüksek çözünürlüklü, fotoğraflar için yükseltilmiş 48 megapiksel ultra geniş kamera lensine yine sahip olacak. iPhone 16 Pro Max'te kullanılacak olan ultra geniş açılı kameranın dışında iki cam parçadan oluşan 8 parçalı bir hibrit lenslere sahip olacağı beklentiler arasında. Kamera
olarak Apple 48 megapiksellik ana kamera ile iPhone 6 serisinde de yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Yani birkaç kamera geliştirmesi dışında yine fazla gelişme olduğunu söyleyemem. Fakat şöyle bir şey var, ana kamera olarak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta iPhone 12 kullananlar bilir, çapraz değil de dikey kamera üzerinde belki geçeceği yine sızıntılar arasında. Biliyorsunuz Apple uzun zamandır çaprazlama kamera üzerinde kullanıyordu. Şimdi belki dikey kamera üzerine geçecek fakat bunu niye yapacak? Vallahi ben de bilmiyorum. Ve yine geçmişte iPhone hakkında doğru tahminler edip doğru bilgiler veren Weibo sitesine göre yine iPhone 16 Pro Max modellerinde süper periskop telefoto lens ile geleceği de yine söylentiler arasında. Peki en çok merak edilen batarya durumu. Onlar ne alemde olacak? Mesela geçenlerde iPhone 6 Pro'nun pil görüntüsü sızdırılmıştı. iPhone 16 Pro serisinin yığılmış pil teknolojisi kullanılacağı hedefleniyor. Bakın bu teknoloji elektronik araçlarda ve tıbbi cihazlarda kullanılan bir teknoloji. Peki bu tarz piller kullanıcılara ne sunuyor? Çok daha verimli çalışması, çok daha fazla pil ömrü, aynı zamanda yüksek kapasiteli bir kullanım kullanıcılara sunuluyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu piller ile iPhone 6'lar 40 Watt civarı kablolu şarj, 20 Watt değerlerinde MagSafe ile gerçekten hızlı bir şarj olayını destekleyebilir. Yani aslında artık şu iPhone'ların pillerini çok daha iyi geliştirmeleri gerekiyor bence. Bakalım iPhone 6'larda pil ömrü özellikle Pro serilerinde karşımıza nasıl çıkacak? Ve yine başka bir geliştirme ise, daha doğrusu 15 Pro Max'ler dolup da iPhone 16'lara aktarılacak bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Apple'ın meşhur analisti Ming-Chi Kuo'ya göre 15 Pro serisinde olan 5x optik yakınlaştırmalı tetraprizm lens sistemi iPhone 6 Pro serisinde geliştirilerek tekrar devam edecek ve çok daha fazla performans artışına gidilebileceğini söylüyorlar. Bunların yanı sıra iPhone 16 Pro serisiyle beraber Wi-Fi 7 teknolojisi de hayatımıza girecek gibi gözüküyor. Bununla beraber 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz gibi oranlarla veri gönderip veri alabileceğiz. Ayrıca yeni geçilecek olan bu Wi-Fi 7 sistemi 15 Pro Max'lerde bulunan Wi-Fi 6E bağlantısına göre tam 4 kat artışla 40 gigabit'in üzerinde veri aktarımı sağlayabilecek. Şimdi gelelim şu eylem düğmesi olayına. Biliyoruz ki iPhone 15'te karşımıza çıkmıştı. Fakat iPhone 16'da belki işler değişebilir. Katı hal teknolojisini barındıran birleşik düğme tasarımına gidilebileceği söz konusu. Capacitive Touch veya Project Nova olarak adlandırılan bu düğmenin mekanik bir tuş yerine Taptic Engine sisteminden gelen titreşimlerle size bir düğmeye basıyormuş gibi bir hissiyat sağlayan, bu tuşun hemen güç düğmesinin altında olacağı yine öngörüler arasında. Yani artık bakıyorum da Apple sanırım bu düğme olaylarına bayağı bir odaklanmış gibi gözüküyor. Umuyorum ki bunlar dışında da hatlı sayıları değişiklikler olsun. Bakalım zaman ne gösterecek. Evet, şimdi de gelelim Apple'ın meşhur çiplerine. Demin de üstüne basa basa söylediğim gibi iPhone 16 giriş seviyesinde 15 Pro ve 15 Pro Max'te kullanılan çiplerle gelecek. Yani A17 Pro çiplerle gelmesi yüksek ihtimal. Fakat yine bir diğer analist Jeff Pu'ya göre bu dediğimin tam tersi de olabilir. Yani düz iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta tırnak içinde söylüyorum A18 Pro çipler kullanılabilir. Böyle bir şey olursa yine Apple ezber bozan bir konuyla karşımıza çıkacak ve Apple severleri şaşırtacak gibi gözüküyor. Ayrıca bu çiplerin N3E üretim serisini kullanacağına ve bu Pro çiplerin standart çiplerde bulunmayan ekstra bir GPU desteğinin olacağını bile getiriyorlar. Bunların yanı sıra ısınma sorunlarının olması için, yani iPhone 15 Pro serisinde yaşananların yaşanmaması için iPhone 16'larda geliştirilmiş termal yenilemelerin olacağı ve iPhone 16 modellerinin aşırı ısınmaya karşı koyabilmesi için benzer teknolojileri kullanılacağını öngörüyorlar. Bakın yine konuyla ilgili iPhone 16 Pro serisinde ısı dağılımını iyileştirecek metal bir pil kasası da kullanılabilir. Yani dediğim gibi 15 Pro serisinde ağızları bayağı yanmış ki 16 serisinde bu konuda geliştirecekler gibi duruyor. Yani bence de bu kadar para verdikten sonra böyle sorunun yaşanmasında ben de saçma buluyorum. Umarım 16 serisinde böyle sorunlarla karşılaşmayız. Bakın ayrıca her videomda olduğu gibi özellikle iPhone 16 Pro serisinin beklenen özelliklerini şuraya koyuyorum. İsterseniz buradan da bakabilirsiniz. Mesela Face ID özelliğine değinmek istiyorum. iPhone 16'larda ekran altına gömülü bir şekilde gelmesini birçok kişi bekliyordu. Fakat maalesef ki beklemeye devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bunun 2025'e kadar sarkacağını bildiriyorlar. Yani muhtemelen bu teknoloji iPhone 7'lerde karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Çeşitli yapay zeka iyileştirmeleri ve mikrofon iyileştirmeleriyle gelecek olan iPhone 6 serisinde iPhone 15 Pro serisine gelen USB-C bağlantıları yine kullanılacak ve Apple uzun süre bu bağlantı noktalarından vazgeçeceğini de pek zannetmiyorum. Zaten biliyorsunuz ki zar zor Avrupa Birliği'nin baskılarından 15 serisinde yeni geçirmişti. O yüzden bu teknolojiyi uzun zaman daha kullanacaktır. Son olarak 5G modem çiplerde iPhone 6 serisinde karşımıza çıkacak. Daha hızlı ve daha verimli 5G bağlantısına olanak tanıyan bu teknoloji Qualcomm'un Snapdragon X75 modeliyle gelebilir. iPhone 16 ve 16 Plus serisinde ise iPhone 15 serisinde olan Qualcomm'un X70 çipini kullanmaya devam edecek ve iPhone 16'nın tanıtım tarihi ise 2024 yılının Eylül ayı. Bu arada iPhone 15 çıkar çıkmaz şu andan daha çok bekleyen birey var. Aslında yalan yok, ben de bekliyorum ama bakalım fiyatlar ne olacak. Muhtemelen kendi tahminimi söyleyeyim, iPhone 16 Pro Max'in en yüksek fiyatı sanırım 110 bin 120 bin civarını bulacak, hatta geçecek gibi duruyor. Bakalım, ben de siz de Türkiye'de merakla bekliyor. Evet,
iPhone 16. Kimisinin dört gözle beklediği, hatta şu andan para biriktirmeye başladığı veya bütçesi olan daha çıkmadan ön siparişi alıp parayı bastıracağı Apple'ın yeni gelecek olan amiral gemilerinden biri. Kimisi videonun başında söylediğim gibi iPhone 14 Pro Max'lerini ve iPhone 15 Pro Max'lerini kullanmaya devam edecek. Kimimiz de yine olmamış, ben iPhone 17'yi bekleyeceğim diye kafamızda düşünceler oluşacak. Peki her videomda olduğu gibi yine size bir sorum var. Siz tüm bu söylentilerden sonra eğer doğru olursa iPhone 16'ya geçer miydiniz? Ben kesin iPhone 16'yı bekliyorum, alacağım mı diyorsunuz? Yoksa şu an elimde 14 serisi veya 15 serisi telefonlardan var, gayet memnunum, hiç de geçmeyi düşünmüyorum diyorsunuz. Lütfen aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Bakalım hangimiz geçecek veya geçmeyecek, hangimiz hangi telefonlardan memnunuz, mutlaka fikir alışverişinde bulunalım. Dedikten sonra eğer bu video senin işine yaradıysa mutlaka kanalıma abone olmayı, hemen haberdar olmak için yandaki bildirim çanını açmayı, eğer gerçekten beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutmazsan çok sevinirim. Diyoruz ve artık ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.